Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan, yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli katmer tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz katmerin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Kabartma tozunun aktifleşmesi için sirke ile karıştırıyorum. İçerisine 1 su bardağı ılık suyu koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum ve spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Kalan unu da ekledikten sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. 2-3 dakika boyunca elimle yoğuruyorum. Daha sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 2-3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz hamur işleriniz o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamurumuz yeterince kıvam aldı, toparlıyoruz. Toparladığım hamuru rulo haline getiriyorum. Daha sonra bu hamuru 3 eşit parçaya bölüyorum. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra bezeleri tezgahın üzerine alıyorum. Üzerine temiz bir poşet geçirerek yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda bezelerin üzerine açıyorum. Bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum, diğerlerinin üzerine tekrar kapatıyorum. Bezeyi biraz elimle büyütüyorum. Daha sonra oklava yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumuzu yeterince açtık. Sizlere şöyle bir de inceliğini göstermek istiyorum. Açmış olduğum yufkayı oklavanın üzerine alıyorum ve kenara koyuyorum. Bütün bezelerimizi açtık. Arasını yağlamak için 70 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Şöyle bir karıştırıyorum, yağı kenara alıyorum. Açtığım yufkalardan bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Tereyağı ve zeytinyağı karışımından birkaç kaşık koyuyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum.
3 adet yufkayı aralarını yağlayarak üst üste koyacağım. Bu aşamada önemli olan yufkaların uçlarının birbirine denk gelmesi. Uç kısımlarını da elimle çekiştirerek denkleştiriyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Üçüncü yufkayı da koyduktan sonra onun kenarlarını da düzeltiyorum. Son yufkanın üzerine de tereyağı ve zeytinyağı karışımından döküyorum. Fırça yardımıyla güzelce her tarafına gelmesini sağlıyorum. Yufkaları kesmek için böyle bir aparat kullandım. Uç kısmından başlayarak diğer uca kadar kesiyorum. Bu aşamada alttaki tezgahı hissetmeniz gerekiyor. Bu yaptığımız işlem sayesinde katmerimiz tel tel ayrılacak ve görüntüsü muhteşem olacak. Kesme işlemini bitirdikten sonra uç kısmından başlıyorum, rulo haline getiriyorum. Bu aşamada çok fazla sıkı ya da çok gevşek sarmıyoruz. Rulo yapmış olduğumuz yufkaları elimle sıkıştırıyorum, bir taraftan da çekiştirerek uzatıyorum. Yeterince uzattım, uç kısmından başlayarak sarıyorum. Servis tabağının içerisine biraz un serpiştiriyorum. Katmerimizi servis tabağının üzerine koyuyoruz. Yapışmaması için üzerine biraz un serpiştiriyoruz. Daha sonra temiz bir poşete geçirerek buzluğumuza götürüyoruz. 1 saat boyunca buzlukta bekleyecek. 1 saatin sonunda buzluktan çıkartıyorum. Yağlı kağıdı tezgahın üzerine seriyorum. Hazırlamış olduğumuz katmeri de onun üzerine koyuyoruz. İlk olarak parmaklarımla biraz büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Katmerimizi yeterince açtık. Elimizle şöyle bir düzeltiyoruz. Yağlı kağıtla birlikte fırın tepsisinin içerisine koyuyorum. 1 adet yumurta sarısını güzelce çırpıyorum, katmerin üzerine sürüyorum. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Katmerimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırladığımız katmer 180 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca güzelce pişti. Oldukça da lezzetli gözüküyor. Sizlere bir de bu güzel katmerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan içerisindeki tereyağıyla birlikte çok lezzetli bir katmer yaptık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Katmerin son halini sizler seyrederken ben de veda etmiş olayım.
Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.